أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادة مدد يا مشاهد الدستور وعلى شاء الله تعالى شيخ محمد العفاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع مدد وأيوب النصر الدستور. Hayır baba. Babam orada. Hanlar içine giriyor. Elhamdülillah. Bu toplantımız inşallah Allah rızası için olsun. Orada. Allah rızası için toplanan azdır diyor. Allah'a şükreden de azdır diyor. Ve kalilun min ibâdihi şekûr diyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de. Ben mikrofon bakıyorum. Diyor bu toplantı Allah'a şükür Allah rızası için olan toplantıdır. Kalabalık gözüküyor ama şeye göre insanların çokluğuna göre az sayılır. Yani Allah Azze ve Celle bu herkese nasip etmiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da da söylüyor. Herkes bu şeyden nimetten faydalanamıyor. Allah'ın kereminden verdiği şeylerden herkese nasip olmuyor. Allah'ın istediğine olur. Lemen yaşa diyor. Sen istediğin kadar şey yapma. Uğraş. Allah Azze ve Celle'nin kısmet ettiği insana bu nimetler, faziletler ona nail olur. Onun kısmetine gelir. Bu dünya Allah Azze ve Celle insanları çok yarattı. Milyonlar, milyarlar var. Hepsine nasip etmemiş. Ne için nasip etmemiş, ne için diyemeyiz. Allah Azze ve Celle'nin hikmetine sual olmaz. Allah istediğini yapar, istediğini yapar. Sen bu yolda olunca şükredeceksin ki sana çoğalsın nimetini. Şükürle nimetler çoğalır. En büyük nimet de iman nimetidir. İmanlı olmak, imanlı insanlarla beraber olmak. Allah'a şükür bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in yoludur. Bu yol felah yolu. Felah dediği hani kurtuluş. Kurtuluş yol budur. Başka bir kurtulacak başka yol yok. Tek yoldur. Tek yol Adem Aleyhisselam'dan gelerek kıyamete kadar bu yol değişmeden devam ediyor. Başka yollar kurtuluşu, başka yollar azap yollarıdır. Mihnet yolları, kötü yollardır. Allah yolunun dışında olan yollar hiçbiri insanlara fayda vermez, zarardan başka şey vermez. Yani bu yol İslam'ın güzel yolu insanlara faydadır. Ama o yolu da şeytan insanlara değişik şekillerde yoldan çıkarmaya uğraşır. Rahat durmaz. Hiçbir zaman pes etmez. Ta
insanı yoldan çıkarana kadar pes etmez. Ne zaman pes eder? Cehenneme girince der ki ben sizden değilim, siz ne yaparsanız yapın. Sen bizi buraya getirdin diyorlar. Onu siz düşünseydiniz ya şeytan. Allah yolu açıktır. Allah için uğraşmak lazım. Allah için hayır, hasenat yapmak lazım. Allah için ibadetini yapacaksın. Yapamıyorum diyorsun ama saatlerce Allah Azze ve Celle'nin emretmediği yerlerde duruyorsun, emretmediği işler yapıyorsun, yoruluyorsun, eziliyorsun, gene de hiç umurun olmuyor. Bir şey yaptım zannediyorsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Size en zararlı insanı, yani yaptığı işlerden zarar gören insanları haber vereyim diyor. O insanlar ki dünyada çok iyi bir şey yaptık zannedip sevinirler. Biz şöyle bir insanız, böyle bir insanız. Sevinirler. Biz yaptık, ettik ama onların yaptıkları hiçbir kıymeti olmayan şeylerdir diyor Allah Azze ve Celle. Ama kendilerine göre çok büyük bir işler yaptık. Çok kendimize iyilik yaptık zannederler. Halbuki yaptıkları hiçbir şeydir, hiç kıymeti olmayan şeylerdir. Onlara da zarardır. Onlara da zarar olunca zararın sonu da cehennemdir. Allah muhafaza etsin. Onun için bu yolda sabit kadem olmak mühimdir. Dediğimiz gibi bu şeytan gene bırakmaz. İnsanı yolda olsa, sabit yolda olsa bile orada da ona çeşit türlü şeyler musallat olur. Yok bu iyidir, bu kötüdür, bu halbuki o yolda olan insanlar yolu buldu mu o yolda devam etmesi lazım. Yolda sabit kadem olması lazım. Ama maalesef çoğu insan kanıyor şeylere, sözlere, laflara kanan insan çoktur. Onun için sen mürşit buldun mu o mürşidin eteğine sarıl. Çünkü az bulunan insanlardır onlar. Kamil mürşitler, onların yanında olmak, onların eteklerine tutunmak kurtuluştur. Onlara benzemek kurtuluştur diyor bu mübarekler. Bunun eskiden beri insanlar aradı. Şimdiki insanlar yine arıyorlar garipler ama çoğu zaman manzara olarak güzel gözüküyor. Konuşma olarak da çok daha iyi, çok daha güzel konuşan oluyor. Onun peşinden düşüyor ama amel yok, hiç hayır iş yok. Dışarıdan yalnız manzara, içeriden yani hiç bir şey yok. Onun için bu insanlardan Allah muhafaza etsin. Çok var yani nasıl
Altını bile şimdi sahtesini yapıyorlar. Sahtesi dediğimiz 3 ayarlık altını 22 ayar diye satabiliyor. Şimdi şeylerde de, haberlerde nereye şey yaparsan millet artık ne yapacağını şaşırmış. Her tarafta sahtekarlık var. Her tarafta üçkağıtçılık var. O nasıl orada olduğu gibi insanları kandırıp onlardan istifade etmek isteyen insanlar da çok. Yani manzara dediğimiz gibi sarık baklava tepsisi kadar var. Sakal desen yarım metre. Millette buna kanıp varını yoğunu bazıları veriyor. Bazıları da yani Allah muhafaza etsin insanlardan evini yerine satsın diye istiyor. Tabii o insan burada da yine söyleyelim hem şeyh kıyafetinde hem derviş kıyafetinde olan adam da senden bir şey istediği vakit sen muhakkak birilerine sor. Bu adamın dediği doğru mu, yanlış mı? Hiçbir zaman Şeyh Efendi kimse sat da getirir biz yaparız ederiz demedi. Kimsenin zararını istemedi. Ama bu bazı insanlar dediğimiz gibi hem bu şey olarak din kisvesi altında milleti kandırıyor. Hem öteki türlü de çok kandıran var. Şimdi burada çok mağdur insanlar var. Bu bilmem şeytanın çıkarttığı bir şey var. Onun daha şimdiye kadar anlayamadım. Bit mi, koyun mudur, nedir? Koyun ticareti yapıyorum dedi birisi. Urfalı bir ihvanımız dedi ben koyun ticaretine başladım. Dedim sizin orada merak çok yok diyordu. O koyundan değil. Bu başka bir koyun. Nasıl koyun diyor işte bu internette mi çıkıyor, nerede çıkıyor? Nerede? İşte orada işte onun içinde. Onun içinde nasıl ya? Eskiden altın para vardı, gümüş vardı. Onları Yahudi milletin elinden aldı, kandırdı milleti. Kağıt verdi onun yerine. Kağıt gene bir kıymet düşüyor ama ara sıra idare ediyor. Ondan sonra daha sonra şey çıkarttılar, bir kart çıkarttılar. Karttan da şey yapıyor, ondan da para gözükmüyor. Bu daha beter. Bu hiç gözükmüyor para. Neymiş efendim? O şeyin içindeymiş. Millet de ona kanar, yok şu kadar kazandık, bu kadar kazandık. Milletin annesinin parasını alır, yapacağım diye, babasının parasını, konu komşunun parasını bu kadar kazanacağız diye. Millet de tamah eder. Onun şeyine bu defa bir ortadan kaybolur bu meret neyse çünkü elektriğin içindedir. Oradan gözükmez. Bu defa hem o adam mağdur olur hem etraftakiler de mağdur olur. Şimdi burada en azından kaç kişi var Allah bilir bu şeyden zarar gören insanlar. Onun için bu şeyler nimetler Allah'ın verdiği nimetleri dikkat etmek lazım. وَلَا تُسْرِفُوا diyor Allah Azze ve Celle. İsraf etmeyin. وَلَا تُؤْتُوا اَمْوَالِكُمْ سُفْهَاءَكُمْ paralarını sefihlerinize vermeyin diyor. Sefih dediği yani kıymet bilmeyen, iş bilmeyen insanlar. Onlara vermeyin. Sen paran sende kalsın. Altın koy. Başka şeye bakma. Hiçbir şey, hepsi sahte olmuş. Hepsi işe yaramaz şeyler olmuş. İnsanlara zarardan başka şey değil. İslam'dır insanları koruyan,
haklarını, hukuklarını, mallarını, mülklerini koruyan İslam'dır. Öteki türlü yok. Sahtekarlıktan başka şey değil. Dediğimiz gibi bu 100 sene önce 100 sene Osmanlı 100 sene fazla oldu. O vakit altın, gümüş, akçe derdi, para derdi, şey derdi, onu kullanırlardı. O işte Yahudi gelip aldı paralar. Size altın aynı miktarda bu kağıdı veriyoruz. Altın bize verin, size bu kağıdı verelim diyor. Millet de verdi. Ondan sonra da ne bereket kaldı, ne bet kaldı. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Onun için de bu Mehdi Aleyhisselam gelince zaten altın, gümüşün de fazla ihtiyaç kalmayacak. Bu paralar, kağıttı, hava parasıydı, neydi o, koyunlardı, keçilerdi, onlar bir şeyde gözükmeyecek. Bu insanlık insan olacak. Öteki türlü şimdi insanlar hiçbir şeye güvenmiyorlar. Şeyleri kalmadı, güvenleri kalmadı. Ve dediğimiz gibi sahte insanlar çıkıp da insanları kandırınca bu defa insanlar dinden de uzaklaşıyor. Halbuki dinle alakası olmayan kişilerdir bu insanları kandıran. Kul hakkı en mühim haktır. İslam'da Allah Azze ve Celle affetse bile kul da hakkını affetmesi lazım ki o vebaldan kurtulsun. Öteki türlü kıyamet günü kendi hayır hasanatından hak yediği insanlara verecek. O vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü gelir adam biri dağlar kadar hayır hasanat sevapları var. Dağlar kadar. Sonra teraziye gelince, hesaba gelince şunun hakkı var, bunun hakkı var, şunun hakkı var, ver o sevaptan, ver bu sevaptan derken sonunda hiçbir şey kalmaz. Terazisi hepsini başkalarına vermiş olur. Onun için buna dikkat etmek lazım. Kul hakkına dikkat etmek lazım. Kendi malına dikkat etmesi lazım. Çünkü o da Allah'ın sana bir lütfudur. Onu başkalarına yedirmene vermemiş. Başkalarına yediresin diye vermemiş. Ona dikkat et. Ailene, çoluk çocuğuna bakman için verilmiş onlar. Onların rızıklarıdır. O rızıklara dikkat etmek lazım. Tarikat dediğimiz sırf namaz, niyaz değil, tarikat insanlarla muameledir. İyi muamele, iyi ahlaktır. En yakınlarına onlara iyi bakmak, onlara iyi muamele etmek, onların haklarını gözetmek senin vazifendir. Bu vazifeyi hakkıyla yapacaksın. Onun mesuliyeti sizedir. Ev geçindiren adamlaradır. Onlar da beylerinin şeylerine de dikkat etmeleri lazım. Onların da ailelerini muhafaza edip helal lokma yedirip çocuklara helal giydirip her türlü şeyden vakit hayırlı evlat olur. Çoğu insan bu zamanki insanlar haram fazla aldırmadıkları için
çocuklarda biraz bazen kötü oluyor, bazen çok kötü oluyor, bazen daha iyi oluyor. O da şeyin helal lokmadan dolayı onlara helal edildi mi Allah'ın izniyle hayırlı evlat olmak. Şimdiki en mühim şey evlatlardır, çocuklardır. Çünkü onlara musallat olmuş şeytanlar, her türlü şeytan adamlar kendi memleketlerindekini bitirmişler. Bizim memleketteki Müslüman çocuklarının ahlakını bozmak için uğraşıyorlar. Çocuklar, büyükler artık hepsi tehlikededir. Allah yolunda olmak lazım. Bu tehlikeyi kurtulmak için bu tehlikeden Allah yolunda olan kurtulur. Olmayan o tehlikededir. Allah muhafaza etsin. Allah sağlık göndersin. Amin. Çünkü dünyanın hal değildir. Yani zulüm artık ayan bayan ortadadır. Ona dur diyecek insan da yok şimdi yok. Allah sahip göndersin, Amin. kurtarsın bu insanları. İmanımızda da kurtarsın inşallah. Allah mübarek eylesin inşallah gelecek günde. Bu şimdi Zülkade ayının 10'udur galiba bugün. Onun önümüzdeki ayda Zülhicce hacılar ayıdır. İnşallah onların bereketiyle Mehdi Aleyhisselam teşrif etsin inşallah. Amin. Amin. Allah tevfik. El Fatiha.